Çiftçilik, insanlık uygarlığın gelişimindeki en büyük adımlardan biriydi. Çiftçiler insanları göçebe bir hayat tarzından kurtardı. Şimdi rahatladığımız için neredeyse her şey yoğun tarımla üretiliyor. Ancak ürettikleri şeyler daha sıra dışı. İşte dünyanın dört bir yanından 10 en garip çiftliği sizler için derledik. Ama videomuzun sonunda kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimleri söyleyeceğiz. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza geçelim. On numara Yalan Çiftliği. Bangkok'taki Kraliçe Sobhavia Anıt Endüstrisi hem popüler bir turistik bölge hem de önemli bir çiftliktir. Ürettikleri hayvanlar inekler kadar sevimli olmamasına rağmen yine de sağılabilmektedir. Zehirli yılanları yetiştiriyorlar. Burada yapılan anti zehirler yılanlar tarafından ısırılan insanları iyileştirmek için çok önemli bir yerdir. Yılan çiftliğindeki araştırmacılar binlerce zehirli yılanı kavanozları ısırmaya zorluyorlar. Zehir dişlerinden damlarken toparlanır ve anti zehir yapmak için kullanılır. Dünyanın dört bir yanından başka yılan çiftlikleri var. Bu yılanların beklenmedik bir şekilde iyi bir evcil hayvan olduğu da ortaya çıktı. 9 numara Örümcek Keçileri. Bir keçi heyecan verici hayvanlar gibi görünmeyebilir. O kısmen örümcek ve sentetik biyolojisi devriminin bir parçası. Utah Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim adamları düşüşlerini kırmak için kullanılan drag silk örümceklerinin özellikleriyle ilgilendiler. Çelik yelekten daha güçlüdür ve ameliyatta kullanılabilir. Sorun ise örümceklerin çiftçilik yapmak için zor olabilmesidir. İnekleri birbirine yaklaştırırsanız kendilerini rahat hissederler. Örümcek keçilerini birbirine çok yanaştırırsanız yamyam olma eğilimindedirler. Çiftçilikte hayvanlarımızın birbirini yemesini istemeyiz herhalde. Araştırmacılar keçilere örümcek ipeği yapan genleri ekledi. Şimdi ise ilgilendikleri ipek proteinini toplamak için tek yapmaları gereken keçilerin sütünü saflaştırıp biyostel olarak bilinen liflere dönüştürmek. İpek proteinleri aynı kalınlıktaki çelikten 10 kat daha güçlüdür ve kırılmadan uzunluğu 20 katına kadar uzayabilir. 8 numara Kanada Geyik Çiftliği. Geyik sütü oldukça sıra dışı bir şey. İnek sütünden daha temel amino asitlere sahiptir. Aynı zamanda 2 katı yağ içerir ve hafif çam kokuludur. Sorun şu ki geyik büyük ve oldukça vahşi bir hayvan. Geyiklerden elde edilen süt çeşitli hastalıkları tedavi etmek için düzenli olarak kullanılmaktadır. Sütü üreten geyik çiftlikte tutulmaz. Doğum yapmak için çiftliğe dönünceye kadar yerel ormanların etrafında dolanır. İşte o zaman çiftçiler geyiği sağma işini biraz riskli yaparlar. Geyiğin tamamen uzaklaşmamasını sağlamak için radyo izleyicileriyle donatılmışlardır. Çiftlik bilinen sağlık yararlarına rağmen sütten daha fazla para kazanıyor. Yılda yalnızca bir kez üretilen sınırlı süt miktarı nedeniyle çiftlik parasının çoğunu geyiği görmeye gelen turistler tarafından sağlıyor. 7 numara Papa'nın Çiftliği. Castel Gandolfo 16. yüzyılda Papa'nın yazlık evi olarak satın alındı. Katolik Kilisesi'nin başkanı Castel Gandolfo için bir tatil evinin yanı sıra yalnızca Vatikan'ın kullanımı için mahsul üreten 62 dönümlük tarım arazisi de bulunuyor. Turistler Vatikan şehrinden bir trenle gelebilirler. Papa'nın çiftliğinin ürünleri artık bazı kutsal tarım ürünleri isteyen herkes tarafından satın alınabilir. Çiftlikte bulunan tavuklar özellikle kutsaldır. Bu tavuklar ise rahibeler tarafından yapılan cemaat gofretlerinden kalan hamurları yerler. O yüzden kutsal olarak adanmıştır. 6 numara Vücut Çiftliği. Bir çiftliğe bir şey diktiğinizde genellikle hasat etmeniz için bir şeyin ortaya çıkması umuduyla bunu yaparsınız. Bir vücut çiftliğinde ise mahsullerinizin toprağın altında kalmasını istersiniz. Vücut çiftlikleri araştırmacıların vücutlarının parçalanma sürecini takip etmeleri için var. Bir vücut çiftliğinde insan vücudu çeşitli koşullarda dışarıda bırakılır. Araştırmacılar daha sonra organların durumunu izler. Bir ayrışma zaman çizelgesini yaratarak polise bir ceset ne kadar süredir dışarıda kaldığını anlamasına yardımcı olur. Kullandıkları yöntemlerden biri de hangi böceklerin ve diğer hayvanların bedenlerini ne zaman yemeye başladığını görmektir. Örneğin bir kemiği sincap kemiriyorsa en az bir yıldır oradadır. Çiftliklere yerleştirilen cesetlerin çoğu kadavralarını bilime bağışlayanlardan geliyor. Bazı insanlar araştırmaya yardım olmak için vücutlarını özellikle vücut çiftliklerine bırakıyorlar. 5 numara Kenevir Çiftlikleri. Uyuşturucular büyük bir iştir.
Birçok yasa dışı uyuşturucunun tıbbi özellikleri nedeniyle hükümetler bile uyuşturucu yetiştirmesi işinde olabilir. Çiftçileri sıkı bir şekilde korunuyorsa açıkta olma eğilimindedirler. Ancak esrarın yasa dışı olduğu yerlerde yetiştiriciler çiftliklerini koydukları yerlerde yaratıcı olmaya zorlandı. Britanya'daki bir kenevir yetiştiricisi eski bir nükleer sığınağının içine 800'den fazla bitki bulunan bir çiftliğe dönüştürdü. Pahalı aydınlatma ve sulama sistemlerini kullanarak bitkilerini yer altında yetiştirmeyi başardı. Diğer kenevir çiftçileri tavan arılarını yetiştirme odalarına dönüştürüyor. Bu çiftçilerin gün boyu açık olması gereken ışığı gizleme avantajlarına da sahiptir. Bununla birlikte soğuk iklimlerde kendi dezavantajıyla birlikte gelir. Çatının altına gizlenmiş çiftliklerin ısısı üzerine düşebilecek karları eritmeye yetiyor. Polisin yapması gereken tek şey ise karlı çatısı olmayan bir evi aramaktır. Ve çiftlik bulunur ve bozulur. 4 numara sülük çiftlikleri. Sülükler tıpta yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Sülük ihtiyacını gidermek için doğal olarak yaşadıkları su yollarından toparlanmaları gerekiyordu. Sülük toplama eskiden en kötü işlerden birisiydi. Çünkü bir sülük çekmesinin en iyi yolu basitçe bir göle veya bir nehire girip sizi ısırmalarına izin vermekti. Bir zamanlar popüler olan kanalma uygulaması neyse ki her şeyi iyileştirmek için ortadan kalkmış olsa bile sülükler hala tıpta kullanımlarına sahiptir. Ameliyattan sonra sülüklerin takılması kanın yaralanma bölgesine ulaşmasına yardımcı olur. Neyse ki onları yetiştirmenin yollarını da bulduk. Sülük yetiştirmek için çiftçiler şimdi koyun kanınına doldurulmuş sosis kılıflarını kullanıyor. Sülükler çiftçilerin yerine 6 ayda bir bunu ısırır. Tam boyuta ulaştığında paketlenir ve yeni bir tip kariyerine yeni hastanelere gönderilir. 3 numara domuz tuvaletleri. Domuzlar seçici yiyiciler değildirler. Geçtiğimiz yüzyıllarda domuzların kasaba ve köylerde insanların attığı her şeyi atıştırdıklarını görmek yaygındı. Ancak başka yerlerde domuzlar insan dışkısını yemek için tuvaletlerde tutuluyor. Antik Çin'de domuz ahırları üzerine bir tuvalet ile inşa edilirdi. İnsanlar tuvaletlere gittiklerinde iki iş yapıyorlardı. Çin kırsallarında aynı sembol hem tuvalet hem de domuz ahırı için kullanılırdı. Çünkü bu domuz beslenme yöntemi çok yaygındı. İnsan atığı bir domuzdan geçtiğinde gübrenin hastalığı yayma olasılığı çok daha düşüktü. Kanalizasyonla başa çıkmanın kolay ve etkili bir yoluydu. Ne yazık ki domuzları kanalizasyonda beslemek kötü bir fikirdir. Özellikle o zaman o domuzu da yerseniz. Hem domuzlarda hem de insanlarda yaşayan parazitler birbirleriyle beslendiklerinde hızla yayılabiliyorlar. Çoğu yerde çiftliklerde domuz tuvaleti kullanımı yasaklandı. Ancak bazı toplumlar hala kullanıyor ve üretilen eti ödüllendiriyorlar. 2 numara uzay çiftliği. İnsanlar uzayı kolonileştirmek isterlerse o zaman dünyanın yararı olmayan yiyecek yetiştirmelerinin yollarını bulmaları gerekecek. Bitkiler uzay istasyonlarında ve uydularda yetiştirilirken mahsuller her zaman eve gönderilmeden önce bilim adamlarının incelemesi için gönderilir. Astronotlar uzayda ürettikleri yiyecekleri ilk kez 2015 yılında yedi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Vegi olarak bilinen bir sistemi kullanarak ilk kırmızı Romine marul ürünü yetiştirdiler. LED'leri bitkiler için bir ışık kaynağı olarak kullanarak sistem ısı üretmek için enerji israfı yapmaktan maksimum verimlilik için farklı mahsuller tarafından en iyi şekilde kullanılabilen belirli dalga boylarında ayarlanabilirler. O zamandan beri lahana, hardal, pakkosi, USA yetiştirildi. Dünyada Vegi ismindeki 100'den fazla farklı bitki üzerinde test edildi. Bu nedenle uzaydaki ilk restoran menüsü muhtemelen oldukça geniş olacaktır. 1 numara kuş yuvaları. Çorba yapmak oldukça kolay bir yemek türüdür. Kuş yuvası çorbası neredeyse tamamen çiftçilerin kuşlarının yuvalarını oluşturmak için kullandıkları tükürüklerden yapılmış bir inceliktir. Yuvalar bir çorbada çözüldüğünde özellikle aranan kasvetli bir doku oluşturuyorlar. Sorun kuşların yuvalarına ulaşması zor yerlere yapmasıdır. Geleneksel olarak yuvaları kesmek için bambu sırıklara tırmanırlardı. Bunun zorluğu ve tehlikesi kurutulmuş kuş yuvalarını dünyanın en pahalı hayvansal gıdası ürünleri arasına yapmıştır. Swiftler yuvalarını toplamak kuş popülasyonlarının azalmasına neden oldu. Bu etkiyi azaltmanın bir yolu Swiftler çiftliklerini kurmaktır. Endonezya'da bunlar genellikle yuvaların üzerine inşa edilecek bol miktarda alana sahip evleri andıran büyük beton yapılardır.
Civcivler yumurtadan çıkmadan yuvaları yok etmek yerine çiftçiler üreme mevsiminin bitmesini beklerler. Bu da sivrilerin popülasyonunun artmasına yardımcı olur. Yine de kuş yuvası çorbası tarıma elverişli bir mal olmasına rağmen hala pahalıdır ya da bir tabak kuş tükürüğü için oldukça pahalı bir üründür. Sırada ise kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimleri gösterme vakti. Havalı şeyler, Yusuf, Berke Kalfa, FNAF efsaneleri, Ecem Hayal, Kuşçu Kudret. Evet sevgili dostlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.